Böbrek taşı neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Her böbrek taşı ameliyat gerektirir mi? Birçok kişi böbrek taşı düşürüyor ama asıl soru şu: neden tekrar taş oluşuyor? Tekrar etmemesi için neler yapılmalı? Evet, merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Alper Hocam. Bugün Fatih Hocam'la birlikte böbrek taşlarını konuşacağız. Böbrek taşları nedir? Nasıl oluşur? Oluşmaması için ne yapmak gerekir? Evet, maalesef böbrek taşları insanlarımızın, halkımızın gerçekten çok ciddi bir sağlık sorunu. Özellikle bazı bölgelerde, Türkiye'mizin bazı bölgelerinde çok sık görülüyor ki bizim Marmara bölgesi de bunlardan birisi. Böbrek taşı oluşumunda en çok etken genetik. Genetik faktör. Genetikte eğer varsa büyük ihtimalle kişilerde, insanlarımızda maalesef bu hastalık oluşuyor. Bunun haricinde tabii ki başka etkenler de var. Beslenme alışkanlıkları, daha doğrusu yanlış beslenme alışkanlıkları. Sıvıyı az tüketme, az su içme yani ve hareketsiz yaşam. Bunlar çok etkili. Obezite çok etkili. Bu etkenler olduğu zaman çok daha fazla taş oluşma riski artıyor insanlarımızda. Yiyecek demişken burayı bir tık açabilir miyiz? Yani hastaların mesela yememeleri gereken ya da dikkat etmeleri gereken bir şeyler var mı? Bu konudan çok kısa bahsetmek istiyorum. Örneğin en başta birçok kişi de aslında bunu biliyor. Süt ve süt ürünlerini az tüketmek gerekiyor. Böbrek taşı hastalığı riski taşıyanların. Yoksa normal popülasyondan bahsetmiyorum. Süt ve süt ürünleri yani yoğurt, ayran, peynir. Bunları çok tüketmemeleri gerekiyor. Onun haricinde mutlaka hareketli yaşam tavsiye ediyoruz beslenmenin yanında ama beslenme olarak devam edersek eğer kuru yemiş türlerini az tüketmeleri gerekiyor. Kafein içecekleri az tüketmeleri gerekiyor. Asitli içecekleri az tüketmeleri gerekiyor. Daha birçok şey sayılabilir. Ha şu da var tabii ki bir gerçek daha var. Tüm bunlara dikkat edilse bile buna rağmen genetikte varsa taş oluşabiliyor. Böbrek taşı ağrısını birazcık tarif edebilir misiniz? Çünkü hani ağrı önemli bir şey ve hani insanların bu taş böbrek taşı daha önce yaşamış olanlar illaki hakim oluyorlar ağrının karakterine. Hani bu konularda neler söyleyebiliriz? Evet, böbrek taşı belirtisi tabii ki bir ağrı. Genellikle çoğunlukla ağrı. Bu ağrı çok şiddetli oluyor genelde ki böbreğin üreter dediğimiz idrar kanalında taş tıkadığı zaman böbrek zorlanmaya başlıyor. Ve böbrek süzmesi bozuluyor. İşte böbrek şişmesi denen hidronefroz gelişiyor ve bu durumda çok ağrı yapıyor zaten. Ve gerçekten sadece ağrı değil ya bunun yanında bulantı, kusma, ve karın şişkinliği, gaz ağrısı, ateş tüm bunları yapabiliyor. Ağrı böyle şiddetli bir ağrı ki yani doğum ağrısından çok daha şiddetli olduğunu söyleyen kadınlar var ki bu çoğunlukta. Hangi durumlarda ameliyat öneriyorsunuz hocam hastalarınıza? Evet, böbrek taşı yani çok sık ve çok kişide görülse de tabii ki hepsine ameliyat gerekmiyor. Hangi durumda ameliyat öneriyoruz? Gerçekten taş böbrek kanalını, üreteri tamamen tıkayabilecek ölçüdeyse ya da böbreğin içinde zarar vermeye başladıysa ya da böbrek çıkışında eğer zarar vermeye başladıysa zaten bir an önce bir ameliyat öneriyoruz. Ondan önce bir takım tavsiyelerle, ilaç tedavileriyle aslında yönetebiliyoruz küçük taşları. Bir noktadan sonra ama ameliyat. Ameliyat derken nasıl bir ameliyat bu? Evet, ameliyat gerçekten aslında kelime anlamında çok soğuk bir kelime. İnsanlar bundan genelde korkar ki biz olsak biz de korkarız. İşin doğrusu ama şimdiki teknolojide gerçekten bu böbrek taşı ve diğer idrar yollarının taşların tedavilerinin ameliyatında kullandığımız teknoloji çok ileri ve çok iyi. Kapalı yöntemle yine yaptığımız ameliyatlar ki bunlar genelde lazerle yaptığımız ameliyatlar. Herhangi bir yerinde hastanın bir kesme, delme, dikme olmadan yaptığımız, idrar yollarından girip çok ince lazer yöntemleriyle yaptığımız ameliyatlar. Göz korkutucu olmasın. Öncelikle tercihimiz bu. Son çare yani çok ilerlemiş vakalar. Çok büyük taşlarda belki bir delik açarak bir ameliyat ya da bir açık ameliyat yapıyoruz ama genelde artık buna gerek kalmıyor. Genellikle son teknolojilerle buna çok da ihtiyaç duymuyorsunuz hocam. Genelde duymuyoruz artık. Çok nadir vakada tamamen kapalı yöntemle lazerle halledebiliyoruz. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.